Mars'ta hayatta kalmak. Malum NASA Mars'ta donmuş suyun dışında en azından yaz aylarında görülen tuzlu su akıntıları bulduklarını açıkladılar. Ayrıca uzun süredir merakla beklenen The Martian yani Marslı sinema severlerle buluştu. Mars bu kadar gündemdeyken test edelim dedik. Bakalım Mars'ta tek başına hayatta kalmak nasıl bir durum? Matt Damon'ın başrolünü üstlendiği Marslı filmi 2 Ekim'de Türkiye'ye gösterime girdi ve şimdi Mars'tan söz etmenin tam zamanı. İnsanlar 40 yıldır Mars'a gitmek istiyor ve şu anda elimizdeki 2 seçenek var. Mars'a yerleşmek veya Mars'ı ziyaret etmek. Hollandalı girişimci Bas Lansrop, Mars One projesinde göçmenler bir daha geri dönmemek üzere Mars'a yerleşecekler. NASA'nın Orion projesinde ise astronotlar Mars'a gidecek ve 6 ile 18 ay kaldıktan sonra geri dönecekler. Ancak asıl konu uzayın zorlu şartlarında Mars'a gitmek değil, asıl soru Mars'ta nasıl yaşayacağımız, ne yiyip içeceğimiz ve nasıl vakit geçireceğimiz. Emekli astronot James F. Rayleigh, insanların Mars'ta nasıl yaşayacağını anlattı. Dünyadan cevap almak 1 saat sürüyor. Mars'ta Dünya ile gerçek zamanlı iletişim kurmak imkansız. Telefonu elinize alıp kimseyle konuşamayacaksınız. Çünkü uydu sinyallerinin Dünya'ya ulaşması 20 dakika alıyor. Bu nedenle SMS atacak veya video mesajı göndereceksiniz. Bu şartlar altında online sohbet de yapamazsınız. Mesajı göndereceksiniz ve yaklaşık 1 saat sonra yanıt alacaksınız. En kurak çöllerden beter. Tecrübeli astronot Rayleigh, kariyeri boyunca Antarktika'daki Güney Kutbu'nda bir araştırma üstünde küçük bir ekiple aylarca yaşadı ve ABD donanması adına tek başına derin denizlere daldı. 80'li yıllarda ise Rus uzay istasyonu Mir'e gitti ve ardından Uluslararası Uzay İstasyonu ISS'e ziyaret ederek yörüngede kalma rekorları kırdı. Bu nedenle Rayleigh, ıssız Mars'ta yaşamak zor derken ona inanmamız gerekiyor. Bütün mesele dünyadaki güzel tabiat manzaralarına ve bizi saran hayatın canlı seslerine alışkın olmamızda yatıyor. Oysa Mars yüzeyi ölü, orada hiçbir şey yok. Dünyanın en kurak çölünde yaşamaktan beter. Hatta dünyanın en kurak çölü, Mars'ın en rutubetli yerinden daha çok su içeriyor. Kalabalık şehirde yaşayanlar Mars'a kolay alışır. Astronotlar küçük bir uzay aracında sıkış tıkış yolculuk edecekler ve Mars'a indikleri zaman küçük yaşam kapsüllerinde kalacaklar. Rayleigh bu konuda neler yaşayabileceğimizi anlatıyor. Bence Londra'da yaşayanlar kolay alışır. Londra'da hava genellikle kapalı ve kasvetli olduğu için insanlar da kalabalık iç mekanlarda toplanıyor. Londralılar küçük odalarda yaşamaya alışık. Ancak Mars'a büyük olasılıkla ISS'teki gibi uluslararası bir ekip gidecek. Diğer açık hava ülkelerinden gelen astronotların durumu ise farklı olacak. Mars'a Londralılar kadar uyum sağlamalarını bekleyemeyiz. Peki Mars'ta nasıl sebze yetiştireceğiz? Bu sorunun yanıtını astronotlar da merak ediyordu ve en kısa sürede cevabını almak için geçen yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'nda sebze yetiştirmeyi denediler. NASA'nın uzayda çiftçilik projesinin resmi adı VEG-01 deneyi, gayri resmi adıyla VEGI diyebiliriz. Bir şeyin ilki olmanın insana getirdiği tecrübesizlik ve sorumluluklarla da değinmemiz gerekiyor. Bu noktada ilham alabileceğiniz önceki tecrübelerden, yaşanmışlıklardan gelen bir birikim olmayacaktır. Tamamen kendi yaratıcılığınızla baş başasınız. Tek sahip olduğunuz şey bir zaman dilimi. Bunu iyi tayin etmelisiniz. Her şeyin matematiğini yapmalı ve önceden çözüm yolları üretmeniz gerekir. Elbette bu herkesin yapabileceği bir iş değildir. Ayrıca her eyleminiz neticesi olumlu ya da olumsuz çözüme yaklaştıracak ve şüphesiz ruh halinizi de doğru orantılı bir şekilde etkileyecektir. Unutmamanız gereken bir diğer husus ise yalnızlıktır.
Bilindiği üzere insanoğlu şimdiye kadar Mars'ta herhangi bir yaşam izine rastlamamış ve orada canlı bir organizmanın olmadığına kesin kanaat getirmiştir. Bu durumu elbette tehlikeyi azaltan bir unsur olarak düşünmeliyiz. Lakin insan, ilham almak için iletişime ihtiyaç duyar. İletişim çağında yaşadığımızı ve bizden sonra bu gelişmelerin daha da ilerleyeceğini varsayarsak, koskoca bir gezegende canlı tek organizma olmak beraberinde bunalımlar getirebilir. Romanın baş kahramanı Mark Watney, hiç pes etmeden yaşam mücadelesini sürdürmesi ve Mars'ta hayatta kalması gerçekten ibretlik bir hikayedir. İnsanoğlunun yaşama arzusunun ne kadar şiddetli olduğunu Mars'ın çetin şartlarına göğüs gererek kanıtlıyor. Dışarıdan bakıldığında hayatta kalmanın imkansız gözüktüğü şartlar bile insanın yaşama arzusuna üstün gelemiyor. Bu açıdan roman bende insanoğlunun hayata karşı doyumsuz bir isteğe haiz olduğu intibanı uyandırıyor. Şu an için romanın senaryosunu hayal gücümüzü zorlasa da insanoğlu yakın bir gelecekte gezegenler arası seyahat edebilecek kapasiteye ulaşacak gibi gözüküyor. Elbette her yenilik beraberinde yeni sorunlar getiriyor. Belki ilerleyen zamanlarda böyle bir olay gerçekleşebilir. Eğer astronom yerinde biz olsak, Mars'ın şartlarıyla tek bir başımıza böyle bir mücadele verebilir miydik? Elbette bu sorunlar şimdi cevapsız olsa da yakın zamanda böyle bir durum karşısında insanların benzer bir mücadele verebileceğinden şüphem yok. Belki de insanoğlu böyle bir mücadeleci ruha sahip olmasa bugünlere kadar gelemezdi. Evet, bu makalede özellikle Mars'ta hayatta kalmak ve Mars ortamı ile alakalı küçük değindirmelere girdik. İlk başta bahsettiğim Marslı filmiyle de biraz perçinlemek istedim olayı. Marslı filminde az çok yani tabii ki yine orada o şekilde rahat bir şekilde ürün yetiştirip yetiştiremeyeceğimiz kesin değil ama Marslı filminde bir nevi senaryosunu görmüş olduk bu durumun. Akabinde de bir roman da var Marslı ile alakalı. O romanda da aynı şekilde anlatımlar mevcut. Ama bunlar şu anlık oraya gidilip yaşanmadığı için sadece teoride kalmış durumda. Ve muhtemelen dünyadan Mars'a gidilecek ekiplerin içinde biyoloğundan tutun işte kimyacısına, fizikçisine, çeşitli bilim dallarından insanlar olacaktır. Çünkü hem oraya gittiğimizde ürün yetiştirilmesi gerekiyor, insanların yiyecek ihtiyacının karşılanması için hem jeolojisinden anlayan insan gerekiyor, yine bir jeolog da olması gerekecek. Ve akabinde de oradaki düzeni sağlayacak çeşitli astronotların da olması gerekecek. Çünkü bu durum tamamen izole bir ortam düşünün. Orada birkaç kişiden oluşan kişinin hayatta kalma mücadelesi gibi bir durumu oluşturacak. Haliyle zor bir süreç ama ilk aşamayı doğru adımlarla yapabilirsek olmayacak bir durum da değil bence. Mars'ta hayatta kalınabilir. Buradaki ütopik bir yaklaşımlı tek başına hayatta kalma şeklinde ama gerçekte oraya gidilirse dediğim şekilde bilim insanlarıyla beraber gidilir ve orada kalıcı bir yerleşim için ortam oluşturulmaya çalışılır. Bu şekilde ilerler muhtemelen. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.